Amerika Fizikçiler Birliği 1986'da senelik toplantılarını Las Vegas MGM Grand Hotel'de düzenlemişler. Tabii işlerinde Amerika'nın en ünlü fizik profesörlerini barındıran bu 4000 fizikçi, ki hepsi matematiği, fiziği, istatistik hesaplarını yalamış yutmuş profesörler, MGM Grand Hotel ve kazinosuna otel hayatının en büyük zararını yaşatmışlar ve dolayısıyla da tüm Las Vegas'ın kara listesine alınmışlar ve bir daha da Las Vegas'a gelmeleri de yasaklanmış. Nasıl mı böyle büyük bir zarara sebep olmuşlar? Az sonra. Evet dostlar, Amerika Fizikçiler Birliği 1986'daki senelik toplantılarını Las Vegas'ta MGM Grand Hotel'de düzenlemiş. MGM Grand Hotel ve kazinosuna otelin hayatının en büyük zararını yaşatmışlar ve daha evvel dediğim gibi dolayısıyla da Las Vegas'ın kara listesine alınmışlar ve bir daha Las Vegas'a gelmeleri de yasaklanmış. Nasıl mı böyle büyük bir zarara sebep olmuşlar derseniz, bu işlerin tüm matematik ve ihtimal hesaplarını en üst derecede bildikleri için işlerinden bir tanesi bile asla ama asla hiçbir kazino oyunu oynamamış ve böylece büyük bir zarara sebep olmuşlar. Bu kadar basit. Onlar matematiğin ve ihtimal hesaplarının aleyhlerinde olduğunu gayet iyi biliyorlarmış dostlar. Las Vegas'a ilk gidişim 2000 yılındaydı. Türkiye'de büyük bir deprem yaşamıştık ve Las Vegas'ta Türk olduğumu anlayan herkes başsağlığı dilemişti. Ben Las Vegas'a bir fuara katılmak için gitmiştim. Ve yolculuğun bir gece yolculuğuydu. Las Vegas'a varmamıza 30-40 dakika kala gökyüzündeki aydınlık dikkatimi çekti. Sanki her yer ışık demetiydi. Bu ışıklar ne acaba dedim. Çünkü benim hesabıma göre daha Las Vegas'a varmamıza en az yarım saat vardı. Ama gördüğüm aydınlık Las Vegas'ın ışıklarından kaynaklanıyormuş. Hem biz neredeyse Ankara üzerindeydik ve Las Vegas'ta İstanbul'un olduğu mesafedeydi ve ona rağmen Las Vegas'ın ışıkları gökyüzünü aydınlatıyordu. Kaldığım otel MGM Grand Hotel'di. Otelin sahibi ise 2. Dünya Savaşı'nda Kanada'da üretilen savaş uçaklarını İskoçya'ya uçuş başına $1000 ücret alarak uçuran bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Her 4 uçaktan birinin hedefine ulaşamadığı, bu kadar tehlikeli olan bu uçuşlardan üst üste 33 tanesini yapmayı başararak elde ettiği gelirle 1944 yılında ilk Las Vegas ziyaretini yapan bu adam, daha sonra Metro-Goldwyn-Mayer film stüdyolarını ve şirketini satın alıp Las Vegas'taki oteline de böylece MGM ismini koymuş. Tabii Las Vegas'ın 1940'lara gelene kadar da enteresan bir tarihi var. Düşünsenize, şehir Amerika'nın en sıcak köşesi olan Mojave Çölü'nde. Kim neden buraya yerleşir ki? Burada Mojave Kızılderilileri yaşarmış ve Las Vegas'a da Hamakave derlermiş. Bu da kendi lisanlarında suyun yanında demekmiş. Evet, işte anahtar kelime bu, suyun yanında. Böyle sıcak bir çöl olan Mojave'de enteresan bir şekilde Las Vegas'ta su varmış. Bütün olay bu su kaynağında yatıyor dostlar. 12 metre genişliğinde bir su gözü ve ırmağı olan, nereye el atsan su çıkan bir vaha. Tabii o tarihte yani 1900'lü yılların başında suya çok ihtiyacı olan bir şey var. Buharla çalışan makineler. Çünkü demir yolları yeni başlamış ve lokomotifler buharla çalışıyor ve bu da çok fazla su lazım demek. Ve su Las Vegas'ta var. Dolayısıyla Las Vegas'ı demir yolları bir hub olarak kullanmış. Depolar, tamir atölyeleri yani ara bir merkez. Olay aynı eski kovboy filmlerinde kasabaya tren gelmesi gibi yani. 1900'lü yılların hemen başında Las Vegas'ta bir konaklama noktası sayılabilecek bir yerin sahibi gencecik bir kadın. İsmi Helen Stewart. Helen kendisinden 20 yaş büyük olan kocasıyla kocasının kendisine burada birkaç sene kalıp sonra döneceği sözü üzerine 1884 yılında bomboş olan Las Vegas'a geliyor ve ne kadar boş biliyor musunuz? Bundan 16 sene sonra 1900 yılında bile Las Vegas'ın nüfusu 30 kişi. Evet doğru duydunuz, 30 bin falan değil, toplam 30 kişi. Yani incin top oynuyor. Fakat aradan birkaç sene geçtiğinde Helen'in 4 çocuğu olmuş ve kadıncağız 5. çocuğuna hamileyken kocası vurularak öldürülüyor. Helen'e bir not yolluyorlar. Mrs. Stewart, kocanız öldü, gelin kocanızın cesedini alın diye. Aslında şehirli bir kız olan Helen, çiftliği de çekip çevirmeyi öğrenince ondan sonraki 18 sene boyunca yolcular için bir konaklama evi gibi hizmet veriyor. Hem çiftliği çekip çeviriyor hem de bir postane açıyor ve bir yandan da devamlı surette çiftliğini satıp Las Vegas'tan çocuklarıyla göçmek istiyor ama bir türlü muvaffak olamıyor çünkü hiç müşteri bulamıyor.
Şimdi nüfusu 3 milyon olan bu şehire gittiğimde kazinoların içine hapsoldum diyebilirim. Otel denemeyecek kadar büyük yapılar. Mesela ayrıca 17 bin kişilik çok amaçlı kapalı spor salonu da bu kompleksin içinde. Kazinoları biliyorsunuz. Pencere yok, dışarıyı göremiyorsunuz. Bir süre sonra binadan çıkmak istedim. Açık havayı göreyim dedim. Ben kitaplarımı Barnes Noble'dan online ısmarlarım. Dedim ki bu sefer gidip bir kitapçıdan alayım. Kitap kokusu almayalı çok oldu. Otelin önünden taksiye bindim ve taksi beni bir Barnes Noble'a bıraktı. Gidip kitap almak o kadar da iyi bir fikir değilmiş dostlar. Aradıklarımın çoğunu bulamadım ve işim bitince caddeye çıktım. Niyetim bir taksi çevirip otelime geri dönmek. Abi hiçbir taksi beni almıyor. Bomboş geçiyorlar ama alan yok. Hatta bir ikisi el kol işaretleriyle bayağı da hırpaladı beni. Kitapçıya geri döndüm. Dedim ki nedir bunlar, beni neden almıyorlar? Kadın dedi ki alamazlar, yasak. Dedim nasıl yasak? Dedi ki onun için sana el kol işareti yapmışlardır. Burada taksiler sadece otellerden ve otoparklardan müşteri alabilirler. Öyle caddeden falan yasaktır, ceza yerler. Neyse bir taksi çağırdılar. Taksi beni aldı ve otelime getirirken otele 1 kilometre falan kala dedim ki beni indir, biraz yürüyeceğim ben. İndim taksiden, başladım yol kenarında yürümeye. Ama öyle cadde sokak gibi düşünmeyin. Neredeyse otoyolda yürüyorum. Acayip sıcak. Çöl işte. Mojave çölü. Otel ileride görünüyor. Birazdan yanımda bir polis otosu durdu. Bir memur aşağıya indi ve yanıma geldi. Yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu. Nerede kalıyorsunuz dedi. Dedim otelime yürüyorum. O arada aracın telsizinde konuşulanları biraz duyuyorum. Benden bahsediliyor telsizde. Anladığım adamların garibine gitmiş. Hani akılsızın birisi bu sıcakta çıkmış yürüyor. Gidip bir kontrol edelim sakat bir şey var mı diye gelmişler. Neyse beni almadan çekip gittiler, ben de otelime döndüm. Tabii farklı bir ülke. Böyle şeyler olabiliyor. ODTÜ'den bir karı koca arkadaşım da Amerika'ya taşındıktan bir süre sonra polis kapılarına dayanmış. Tabii arkadaşlarım nedenini bilmiyorlar. Meğer bizimkiler bizdeki alışkanlığımız üzerine gece evde hangi odada işleri biterse o odanın ışığını kapatıp çıkıyorlar. Daha sonra gene o odaya geldiklerinde odanın ışığını tekrar yakıyorlar falan. Meğer orada böyle bir adet yokmuş. Komşular polise aileyi şikayet etmişler. Garip bir aile geldi. Uzak doğulu gibi görünüyorlar. Çeşitli odaların ışıklarını açıp kapatıyorlar. Bir işaretleşme, bir kod olabilir. Belki de bunlar terörist falan olabilirler diye. Neyse bizim Helen çiftliği yıllarca satmaya çalışmış ama hiçbirinde başaramamıştı ya. Sonra bir laf duyuyor. Yakında demiryolu gelecek Las Vegas'a diye. Bu laf çıkınca Helen Las Vegas'ta gücünün yettiği kadar araziyi satın almaya başlıyor. Ve bir süre sonra Las Vegas'ta en fazla arazi sahibi oluveriyor. Sonunda beklediği an gelmiş ve Helen arazilerin demiryolu şirketine 1902 yılında 55 bin dolara satmış. Bugünün epey 1 milyon doları gibi bir rakama yani dostlar. 1931 yılında Amerika'da kumarhaneler legal bir statü kazanınca da eski bir gangster olan Bugsy Siegel, Las Vegas'ı bir kumarhane merkezi haline getiriyor ve şehir o gazda hala devam ediyor. Ama önemli bir not şu. 1975 yılından sonra artık Las Vegas'ta mafya hüküm sürmüyor. Kanunların titizlikle uygulandığı bir şehir Las Vegas. Evet, dışarı çıkma maceram kötü sonuçlanınca kaderime boyun eğdim ve MGM'in içinde yaşamaya başladım. Bir gece kazinoya indim ve bir video poker makinesinin başına oturdum. Sanırım 3-4 saat içerisinde şansım yaver gidince önümde 3000 dolar kadar bir çip birikti. Böyle sır sırta 3'er makina, toplama 6 makina yapıyor. Başında tenis veya voleybol hakemi gibi bayağı yukarıda oturan bir kasino görevlisi, Yunanlı bir kadıncağız. Gece saat ilerlemiş, sanırım 2 veya 3 gibiydi. Bu altılı video poker grubunda sadece ben oynuyorum. Diğer 5'i de boş. İşte bir de görevli var oturmakta olan. Bir ara hissettim, sol tarafımdaki makinaların birisine sanki birisi geldi oturdu. Ben kendi oyunumla ilgiliyim, kim gelmiş diye bakmadım bile. Biraz sonra sol yanımdan bir kadın sesi geldi. Ateşiniz var mı diye soruyor. Çakmağımı verdim. Az sohbet, işte nerelisiniz vesaire vesaire. Sonra bana dedi ki, bu gece şansınız iyi gitmiş görünüyor. Bu kazandıklarınızı kaybetmemeniz konusunda size yardımcı olabilirim. O yüzlük fişlerden 10 adedini bana verirseniz, bundan sonraki 24 saatte hiç kayıp yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Ben zaten çekingen bir adamım. Tabii ki böyle ahlaksız bir teklifi kabul etmedim. Kadın bana dedi ki hiç olmazsa dedi yarın bir Grand Canyon turu falan yapın. Yoksa burada kalırsanız hepsini kaybedeceksiniz. Tabii kadın dediğini yapmadım ve aslanlar gibi hepsini kaybettim ve de üzerine daha da kaybettim. Kalkacağın yeri zamanı bilmezsen bu işin sonu yok. Bu da güzel bir örnek oldu işte. Aslında bu tür örneklerin başı sonu yok ki. Hanımla birlikte bir kazinodayız. Rus pokeri oynuyoruz. Masada 2 kişiyiz.
Ben krupiyenin en sağında oturuyorum, o da en solunda. Aramızda 2 boş yer daha var. Neyse o otomatik karıştırma makinesi kartlarımızı verdi. Hanım 2 kart değiştirmek istedi ve elinden 2 kartı attı ve krupiye ona 2 kart verdi. Şimdi bu Rus pokeri masalarını bilmeyenleriniz varsa az tarif etmem lazım. Masa normal masa ama sandalyeler bir enteresan. Böyle kenarlıkları olan bar tabureleri gibi. Survivor yarışmacısı gibi falan değilsen hemen direkt oturamıyorsun. Alttaki metal kısımları ayağınla basıp ancak öyle üzerinde yükselip üzerine öyle çıkıp öyle yerleşebiliyorsun. Yani hanım da öyle ufak tefek birisi değil. Otururken herkes gibi o da bir merasimle oturuyor yerine. Neyse kartlarını değiştirdi ve elini açınca bir çığlık attı. Ve o an koltuğuna merasimle oturan bu kadın bir anda kendisini de izah edemeyeceği ve anlamadığı mucizevi bir şekilde koltuğundan uçtu ve koltuğun arkasında ayakları üzerine kondu dikildi. Korktum. Hani orada ne gezer ama yılan falan mı soktu kadın dedim acaba. Meğer değiştirdiği 2 kart ile eli sinekten Flash Royale olmuş ve onu görünce insanüstü bir güçle uçmuş havalanmış. Abi sen oraya zor oturdun. Nasıl öyle uçtun ya oradan bir anda? Sonraki elde bir kare yakaladı rualarda. Sonraki bir el straight. Ama sen sonuna bakacaksın bu kasino maceralarında. Karlı dönebildi mi? Hayır, dönemedi tabii ki. Bugünlük de bu kadar sevgili dostlar. Slot videolarını bitirdim. Rus pokeri serisine başlıyorum. Ondan sonra Blackjack'e geçeceğiz. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. İzlediğiniz ve beğendim düğmesine bastığınız ve abone olduğunuz için ve de en önemlisi bildirimler seçeneğini tüm olarak işaretlediğiniz için çok çok teşekkürler efendim. Saygılarımla. Cebinizin mühendisi.